Selamünaleyküm efendim, herkese merhaba. Yeni güzel bir içerikle sizlerleyiz. Bugün çok enteresan bir vlog sizlerle olacak. Aslında belgesel tadında olacak. Güzel bir gezi programı yapıyoruz. Öncelikle gecenin yarısı geldik. Biz nereye geldik? Nevşehir'e geldik. Kapadokya'ya geldik. Namı değer Kapadokya. Endonezyalıların göz bebeği diyebiliriz. Sonrasında Özay abi var. Değerli abimiz, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Bekir kardeşimle de uzun zamandır da konuşuyoruz kendisiyle. Gel misafirimiz ol, işte gezelim tozalım dedi. Bu arada bunu baştan söyleyeyim, herhangi bir işbirliği değil bu. Herhangi bir şekilde ücret talebinde de vesairinde de bulunmadım. Kendisi de zaten söyleyecektir. Amacımız sadece Endonezyalıların Kapadokya'yı çok sevdiğini biliyoruz. Kapadokya'yı Endonezyalılara daha iyi tanıtmak istiyoruz. Bakalım bu Kapadokya neresiymiş? Bakalım bu Endonezyalılar neden çok bu Kapadokya'yı seviyorlarmış? Bir bakalım ne izleyeceğiz, ne göreceğiz. Ben bir kere daha öncesinde gelmiştim. Pek tadını alamamıştım. Her yer toz topraktı. Belki de hani gezecek bir yer bilmiyordum. Nereye gideceğimi de bilmiyordum. Ama şimdi profesyonel ekiple beraber güzel bir program yapacağız. Güzel bir gezi programı olacak. Güzel bir belgesel olacak. Hayırlısı diyelim. Hani diyoruz ya devamlı. Hep mi Endonezya'ya destek çıkacağız? Bu sefer de Türkiye'mizi Endonezyalılara tanıtalım istiyorum. Endonezyalılarla beraber tanıtacağız. Papualı Ali var yanımda, Nanti var. Nanti yengemin annesi Papua. Papualı kaynana kayınbaba Ali abinin. Hepsi burada. Erdem Almanya Frankfurt'tan. Hep beraber böyle gezi programı yapıyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz. Sizleri de eşlik ediyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Buradan tekrardan Özer abiye teşekkür ederim. Güzel destekleri için sağ olsun. Dedi Bekir kardeşim gel dedi. Buradan Yakup abiye de teşekkür ederim. Kayınçosuna. O da canım ciğerim. Onun da eşi Endonezyalı. Yani el eliyor, elde yüzüyor icabı. Biz Yakup abiyle iletişime geçtik. Oradan Özer abi onun akrabası çıktı. Yakup abinin biz Yakup abiye zamanında Biz Yakup abiyle uzun zamandır tanışıyorduk. Özer abiyle de Yakup abinin kayını olduğunu öğrendik sonrasında. Sonra dedi ki böyle bir planım var Bekir dedi, ya bir gel. Videoyu çek abi dedi. Hep Endonezya'yı çekiyorsun, gösteriyorsun dedi. Yani bir Kapadokya'yı çek dedi. Endonezyalılar görsün dedi. Biz de tabii abi olur, neden olmasın dedik. Yani zaten yolumuzun üstü. Gecenin saat 12'sinde geldik. Bize böyle bir sağ olsun ev ayarladılar. Burada Papualı Ali'nin kaynanası, kayınbabası kaldı. Burada adını sen söyle. Bizim Papualı Ali ile yengem kaldı. Diğer tarafta da biz kaldık. Nasıl abi ortam? Vallahi süper, çok güzel. Sağ olsun Özay abi bu konuda bizi çok ilgilendi. Hani, teşekkür ediyoruz burada. Aynen. Ben abi diyorum, biz abi kardeş olarak konuştuğumuzdan dolayı tekrar ediyorum, herhangi bir işbirliği değil. Herhangi bir şekilde ücret karşılığında yapılan bir iş değil. Öylesine bir tanıtım amaçlı belgesel tadında güzel bir vlog olsun istedik. Hep beraber izleyelim bakalım neler yaşayacağız. Hadi devam edelim. Öncelikle Endonezyalılar geldi buraya. Ya da böyle bu gibi yüzlerce çeşit yapıtlar var biliyorsunuz Kapadokya'da. Bunların hepsini anlatacak Özay abi. Ben yanlış bilgi veririm, eksik bilgi veririm. Yanlış olur. Dilimiz sürçer. Allah göstermesin. Bak güzel binalar yapmışlar orada. Biz diyoruz ki yani Endonezya'nın zenginleri de gelsin. Böyle yerlerde misafir olsun. Misafir olduktan sonra sabah ne yapıyorlar? Kahvaltıya gidiyorlar. Alıyorlar böyle araçlar. Çatır çatır kahvaltıya götürüyorlar. Oradan sonra nereye gidiyor Özay abi dedim. Dedi kardeşim dedi hepsini anlatacağım dedi. Hep beraber olacağız, konuşacağız dedi. Senden ricam dedi vatana millete dedi. Bizlere dedi devletimize destek olmak istiyorsan dedi bu şekilde dedi bizi tanıt dedi. Her yerden destek gerekiyor bu ülkemize. Özellikle bu zamanlarda ekonomik krizin baş gösterdiği ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Küçük büyük demeyeceğiz, hep beraber destek olacağız diyelim. Ya kanalımız o kadar da küçük değil ama yine de elimizden gelen desteği yapacağız. Hadi bakalım. Aa bak Salih abi de geldi. Salih abi ne yapıyorsun? Hoş geldin Bekir. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun yenge? Selamat datang mı? Selamat datang juga. Ne yapıyorsun kardeşim?
Kayseri'den geldin. Benim yok evi şeyde. Nerede? Ürgüp yol üstüne zaten burada. Buraya yakın he. Yakın he. Gel hadi gidelim, hadi bin. Hadi. Hadi bin. Hadi bismillah. Geldik. Burası neresi? Özay abi de birazdan gelecek ama Salih abi sen biraz bilgi ver. Ne kalesiydi? Ortaysar Kalesi burası. Nasıl oluşmuş bu böyle abi Burası Erciyes'ten püsküren lavlardan sonra oluşmuş. ya? Allah Allah. Burasını Yani Fatih Sultan Mehmet gelmiş alamamış. Daha sonra şu İshak Paşa gelmiş. Burasını tüneller kazarak alttan almışlar savaşarak. dağın dibinden girmiş ha. Dağın dibinden alttan kazarak yukarıya doğru almışlar buralarını. Hadi gidiyoruz. Evet, Barros Kafe'ye geldik efendim. Selamünaleyküm. Vay vay vay. Ver. Korida ver. Makan bu. Tabak ver. Kahvaltıyı burada yaptık. Teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kapadokya'ya Endonezya kralı gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Abim hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin. Dünyada 3 şekilde gezilebilen tek yer var. If you like I can also speak English. Endonezya Türkçe konuş sen. Tamam. Dünyada 3 şekilde gezilebilen tek yer var. Kapadokya. Yerin altına inersin, yüzeyini görürsün ve gökyüzüne çıkarsın. O yüzden seni buraya getirdim Bekir kardeşim. Biliyorsun Endonezyalıların iki hedefi vardır hayatlarında. Evet. Biri Umre'ye gitmek, Biri de İkincisi Kapadokya. Kapadokya'ya gelmek. Tabii. Şimdi bazen de Umre'ye giderken yol üstünde Kapadokya'ya veya gitmeden önce geliyorlar. Onların hepsini buraya bekliyoruz ama bizimki böyle çok sayılı turlar değil, özel turlar. Benim ilgi alanım o. 2 kişi, 3 kişi ve aile turları. VIP. VIP, top VIP. Çünkü bizim yaptığımız hizmetlerin hepsi VIP hizmet. Şimdi bugün nereleri gezeceğimizi göreceğiz. Sonra turları geleceğiz, öğreneceğiz. Gel istersen biraz turları ben sana anlatayım. Bekir Olur kardeşim. abi. Last World Travel. Evet. Yani son dünya. Gelecekleri son dünya burası kardeşim. Şimdi burada mesela Yeşil tur. yeşil turumuz var. Kaymaklı Yeraltı Şehri. Nargölü, Ihlara Vadisi, Belisırma Manisi bunlar yeşille alakalı. Evet. Bir de red. Asıl turumuz burası. Şimdi bugün onları göreceğiz. Üç Güzeller, Devrent Vadisi, Paşa Bağları, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi olmak üzere bunlar araçla gezilip kültür turlarıdır. Hızlı olacak şekilde. Hızlı, Aynen. kültür VIP. turları. Yorulmayacaklar. Abi aynen. Mesela bir de aktivite turlarımız var değerli kardeşim. Nedir bu? ATV, 1 saat veya 2 saat ATV turları olabilir. hı. At turları olabilir. Sonra Türk gecesinde bizim Türkiye'mizde 7 bölge var. O 7 Evet. bölgenin bütün danslarının sergilendiği Türk gecesi turumuz. Türk hamamı. Bakın böyle flying dress dediğimiz klasik arabanda böyle elbiseler giyip de Bunlar çok yapabilirler. viral. Influencer'ların Aynen, yapmış o olduğu. influencer'lara özel yapıyoruz o programları. Harika, Tabii. aynen. Daha sonra tabii olmazsa olmazımız sıcak Sıcak hava su. balonları 1 saat ve bütün organizasyonlar bize ait. Hadi şimdi Üç Güzeller'e gideceğiz. Orada Üç Güzeller'in efsanesini ve peribacalar nasıl oluştuğunu ben size anlatacağım. Hadi kardeşim. devam edelim abi. Hadi. Türkiye'de tur organizasyonu yapmak için bu şekilde bir seyahat ajantanız olması gerekir. Evet. İşte biz de Last World Travel olarak TÜRSAP 12.016 nolu üyesiyiz. 2025'te zaten burada. Hadi devam edelim, aracımıza geçelim. Evet, şu an bulunduğumuz bölge Türkiye'de dediğimiz gibi özel bir bölge. Kapadokya diye bir köy, kasaba, ilçe, şehir adı yok. Şunu anlamamız lazım. Kapadokya neresi? Kapadokya Türkiye'nin hemen ortasında Kızılırmak var. Kızılırmak ters akar. Üç Güzeller. Normalde Türkiye'mizin ırmakları kuzeyden güneye doğru akarken burası ters akıyor güneyden kuzeye doğru. İşte milattan önce 1800, milattan önce 600 yıllar arasında bu ırmağın etrafında yaşamış olan bir medeniyetimiz var. Bu medeniyetimizin adı Hititliler. Hititliler bu bölgede yaşarken bir de İran bölgesinde Persler var. Persler sürekli Hititlere saldırmışlar. Amaçları buradaki zengin altın yataklarından faydalanmak. Ama yanlarında, yerin altında her şey saklı olduğu için yanlarında tek götürdükleri atları götürüyorlar. Ve bu bölgeye kendi dillerinde
Katpatuka adını vermişler. Katpatuka zamanla Kapadokya'ya dönüşüyor. Anlamı ne? Güzel ve vahşi atlar ülkesi. Güzel ve vahşi atlar ülkesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komutanım. Abi eyvallah. Şimdi tabi burası tarihi Kapadokya. Çünkü eski medeniyetler uygarlıklarını suların etrafına kurmuşlar. Bir de coğrafi Kapadokya var. Coğrafi Kapadokya 5 ilimizin kesiştiği alan. Hangi iller bunlar? Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray, Kayseri. İşte bu bölgede dağların üstü düz olur. Burada bozkır iklimi vardır. Bozkır ikliminin özelliği ne? Gündüzleri sıcak, geceleri serin. soğuk olur, serin olur. Mesela Kırşehir bunlardan bir tanesi. Rahmetli Neşet Ertaş'ın lakabı neydi? Bozkır'ın dedesi. Evet. Evet, bozkır iklimi vardır. Ve bu bölgede bizler birbirimizi gördüğümüz zaman nasılsın demeyiz. Ne arıyor? Ya ne deriz? İşte Bekir kardeşimin de söylediği gibi ne örüyorsun deriz. İyiyse ne örüyorum, sen ne örüyorsun, ama biraz kötüyse Ne örüyor? aman ne örmesi batsın der. Evet, son olarak turistik Kapadokya'yı bugün beraber gezeceğiz. Neresi? Teşekkürler. Çok sağ olun. Neresi burası? Ürgüp. Şu an bulunduğumuz yerde gideceğiz. Ürgüp. Avanos, Çanak-Çömlek göreceğiz, Irmağı göreceğiz ve Uçhisar. Bu üçünün ortasında da Göreme var. Göreme dediklerine bakmayın. Biz bugün onu göreceğiz. Göreme Roma döneminde bir nekropol. Evet, Hayırlısı olsun. şimdi nereye gidiyoruz Bekir kardeşim? Nereye abi? Ürgüp Üç Güzeller'e gideceğiz. Devam edelim abi. Ürgüp Üç Güzeller bizim çok önemli bir peribacaları, o peribacalarındaki efsaneler ve peribacalarının nasıl oluştuğunu ben sizlere anlatacağım kardeşim. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkürler abi. 2, 3, kayıt. Evet Bekir kardeşim, şu anda Ürgüp peribacalarındayız. Ürgüp peribacaları milyonlarca yıl önce volkanik aktiviteler sonucunda ulaşmış çok özel, dünyadaki çok özel kaya oluşumlarıdır. Eski çağlarda tabi insanlar buraya geldiklerinde çocuklar olmazsa şayet buraya gelirler, el ele tutuşurlar. Şu görmüş olduğun yokuştan 7 kere aşağı yukarı yürürler ve çocukları olacaklarına inanırlarmış. Batıl inançlar. Batıl inanç. Mesela sağda büyük baba, onun önünde büyük anne, baba, anne hamile kucağında çocuğunu tutuyor. Tabi bunun farklı hikayeleri var. Ama nasıl oluştuğunu sana ben şekillerle anlatacağım. 3 rakamı değerli kardeşim Kapadokya'nın rakamıdır. Mesela bölgemizde 3 aktif volkanik yanardağ var. Erciyes, Hasan, Melendiz. 3 farklı kaya yapısı var. Bak bu en yumuşak olanı. Buna biz pomza diyoruz. Orta sertlikte olanı peribacalarının gövdesi ve şapkası var. Şimdi ben sana bu peribacalarının nasıl oluştuğunu ufak bir simülasyonla anlatacağım kardeşim. 3 erozyon, yani burada rüzgar, yağmur ve buz buraya geldiğinde burası hafif gidiyor. Üstteki şapka hem kendini hem altındaki tabakayı koruyor. En genç peribacası 1 milyon, en yaşlısı 5 milyon yaşında. 1 ila 5 milyon yıl boyunca erozyon devam ediyor. Bak bu gitti. Ortaya ne çıktı kardeşim, gördün mü? Bak Bekir kardeşim. Bu simülasyonu, o gerçeği bak. Diyelim ki üzerinde şapka yok. Bu düştü. O zaman ne oluyor? Bakın üst taraf sivriliyor, gövde genişliyor. Buna ne diyoruz? Konik tipli aşağıda ve dağın yamacından aşağı doğru akan yağmur sudan oluşturduğu şekillere de kırgı bayır diyoruz. Süpürge tipli peribacaları, 3 aktif volkanik yanardağ, 3 farklı erozyon, 3 farklı kaya yapısı ve 3 farklı peribacası. Şimdi bir arkadaşım var, ismi Ali. Bu Japon grupları almış. İngilizce bilmeyen Japonlara şöyle anlatmış olayı. Demiş ki merhaba grup, benim adım Ali. Bu Erciyes Dağı puf, Kapadokya burada. Yani en basit yöntemle o da 3 harfli puf demiş. Evet kardeşim, şimdi burayın farklı açılarını çekelim. Sonra Devrent Vadisi'ne gideceğiz. Devam edelim abi. Evet, şu anda gideceğimiz yerin adı Devrent Vadisi. Devrent Vadisi ile ilgili çok önemli bir efsane anlatacağım sizlere. Hasan, Ürgüplü bir çobanın oğlu. Öyle bir çoban ki bir keçinin ayağını taşa değdirmemiş.
bir kuzuyu kurda kaptırmamış bir çobandan bahsediyoruz. Nazlı kim? Nazlı Ürgüp Bey'in kızı. Öyle bir Nazlı ki güzelliği 7 düvele nam salmış. Herkes Nazlı'nın güzelliğini konuşuyor. Tabii eskiden Instagram, Facebook tip böyle şeyler yok. Nerede görebilirler birbirlerini? Çeşmenin başında görebilirler. Hasan ve Nazlı birbirlerini Ürgüp Çeşmesi'nde görmüşler. Görünce tabii etkileniyorlar. Nazlı ona pembe mendilini bırakıyor. Pembe ne demek? Pembe gönlüm sende. Gül kokar. Hasan pembe mendili almanın sevinciyle evine gidiyor. Diyor ki ana ben bir kıza sevdalandım. Kim bu kız yavrum deyince Ürgüp Bey'in kızı. Gel yavrum sen bu sevdadan vazgeç. O bir bey kızı, sen bir çoban oğlusun. Gel bu sevdadan vazgeç evladım diyor. Tabii Hasan bu vazgeçmek istemiyor. Babasına da bu durumu karşılamak zorunda. Bizim geleneklerimize göre evladı babasının karşısına geçip ben evleneceğim diyemez. Ne yapması lazım? O gün evde bulgur pilavı pişiyor. Ve Hasan kaşığı bulgur pilavının ortasına saplıyor, kaçıyor. O kaçınca babası da annesine soruyor. Hanım diyor, kim bu kız? Evladımızın mürüvvetini göreceğiz. Evleneceğini göreceğiz. Kim bu kız deyince, ah bey sorma, şu başı büyük Ürgüp Bey var ya, işte o. Aman hanım ben o kaşığı görmedim diyor. Sonra tabii Hasan babasına ikinci mesajı vermek zorunda. O gün babasının ayakkabılarını alıyor, kapının önündeki eşeğe çiviliyor. Tabii babası artık konuşmak zorunda Hasan'la. Diyor ki evladım kim bu kız? O da diyor ki baba Ürgüp Bey'in kızı Nazlı. Yavrum diyor gel yanıma, ben sana bir şey anlatacağım. Anlat baba diyor Hasan. Yavrum diyor bir küçük davul var, bir de büyük davul var. İkisini beraber çalsak hangisinin sesi çok çıkar? Baba tabii büyük davulun. Yavrum o Ürgüp Bey, onun sesi çok çıkar, bizim sesimiz çıkmaz. Gel bu sevdadan vazgeç deyince Hasan kara sevdaya tutuluyor, hastalanıyor. Hekimleri çağırıyorlar, doktorlar geliyor. Bir bakıyorlar ki Hasan ölmek üzere. Hekim başı der ki çobana, ey çoban, ey çoban, oğlun elden gidecek. Ya Nazlı ya evladın deyince Ürgüp'ün bütün iyi insanlarını topluyorlar, çalıyorlar Ürgüp Bey'in kapısını. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Nazlı'yı oğlumuz Hasan'a istiyoruz diyorlar. Bir bakıyor ki Ürgüp Bey'i, köyün tüm ileri gelenleri orada. Eğer hayır dese herkes onun kapısına taş atacak, penceresini taşlayacak. Diyor ki yavrum Hasan, Erciyes Dağı'nın eteklerinde senede bir defa çıkan mor bir lale var. Eğer yavrum sen o mor laleyi alıp gelirsen kızımı sana vereceğim deyince Hasan köyün en cevval delikanlısı, taşı sıksa suyunu çıkaracak, biniyor kıratına, çıkıyor Erciyes Dağı'na. 40 ay, 40 hafta, 40 gün, 40 gece, 40 saat mor lalenin yolunu gözlüyor. Ve Erciyes Dağı da Hasan'ın aşkına dayanamıyor, veriyor mor laleyi. Mor laleyi almanın sevinciyle Hasan Ürgüp'e geliyor. Bir bakıyor ki sokaklar bomboş, kimsecikler yok. Birden karşısına ak saçlı, ak sakallı bir dede çıkıyor. Dedeyi görünce Hasan diyor ki dede benim Nazlım nerede? Yavrum evladım Hasan, ben sana bunu söyleyemem deyince o da diyor ki dede Allah aşkına söyle. Yavrum diyor sen Erciyes Dağı'ndayken Ürgüp Bey'i seni takip ettirdi. Mor laleyi aldığını görünce oradan bir güvercin uçurdular. O güvercindeki mesajı okudu. Köyde tellal çığırdı, duyurdu. Dedi ki Hasan düşmüş, ölmüş. Ben de kızımı Avanos Bey'in oğluna vereceğim dedi. Düğün kervanı yolda. Yetiş Hasan. Hasan bindi kıratına. Bir geldi baktı ki Nazlısı devenin üzerinde beyaz gelinliğini giymiş. Avanos Bey'in oğluna gelin gidiyor. Nazlısını o halde görünce Hasan ellerini semaya açtı. Dedi ki Allah'ım sen bana bunu yapanları ya taş eyle ya da kuş eyle deyince her şey bir anda taş oldu.
baktı ki Nazlısı da oldu. Nazlısının da taş olduğunu görünce Hasan çıkarttı hançeri, sapladı kalbine, o da oracıkta can verdi. Tabi Hasan ve Nazlı'nın bir de türküsü var. Şimdi o türküyü dinleyeceğiz. Hasan'ın dua eden eli, Nazlı'nın devesi ve Nazlı'yı beraber göreceğiz. Şu anda herkesin taş olduğu yerde, yani Devrent Vadisi'ndeyiz. Şu karşıda deve gördün mü? O deve şeklinde mi yapmışlar? Yok, bu kendi doğal oluşu. Doğal olmuş ha. Vay be. Tabii. Zamanında yaşamışlar. Ne yapıtlar var be. Bak onlar hep deveye benziyor gerçekten. Tabii ince göstereceğim sana. Hı hı. Deveyi düzde gördüm, sürmeyi gördüm. Bak. Hadi ileri. De tam da şu anda baktığımız üzere insanların taş olduğu yerde. Tabi bunlar efsane. Efsanenin arkasında bir hikaye kesinlikle vardır. Ama zamanla efsaneye dönüşmüş. Çünkü neden? Burası Derbent Vadisi. Eskiden kervanların geçtiği yerler. Yukarıdaki dağlardan buralara haramiler saldırmış. Belki bir sıkıntı yaşamışlar. Zamanla da bu efsaneye dönüşmüş. Hasan ve Nazlı. Şu anda sana Nazlı'nın devesini gösteriyorum. Kardeşim karşıda bak. Bu Nazlı'nın devesi. Üstündeki de Nazlı mı? Nazlı burada bak. Nazlı Hasan'a gidiyor. Ürgüp tarafı burası. Avanos tarafı burası. Hasan'la doğru gitmiş bak. Gelinlik giymiş. Saçını topuz yapmış. Hasan'ın dua eden eli bak. Ellere bak. El var karşıda. Gördün mü kardeşim? Evet. El var. Şuraya gel bak. Bir çift ata binmiş. Düğüne gidiyorlar bak. Bekir'im gördün mü? Allah Allah. Hemen karşısında başka bir deve var. Evet. Burası işte o Derbent Vadisi. Endonezyalı misafirlerimiz buraya gelse, bu hikayeyi dinlese burada çok mutlu olurlar kardeşim. Teşekkür ederim. Ağzına Rica sağlık abi. Abi bunların hepsi insanmış, taşa dönüşmüş. Aynen öyle. İşte bak. Bekir'in dediği gibi burada cin kabilesi de olması. Olabilir abi, ben şöyle söyleyeyim. Milyonlarca yıl önce zaten dünyada insanoğlundan önce cinler varmış. Aynen. Olabilir, o mağaralar, yerlerin altındaki şehirler, oymalar, yapıtlar falan. Çok enteresan ya. Çocuk gibi sorular soracağız sana Tabii ama ki bilmiyoruz çünkü. Tabii ki kardeşim. Burayı merak eden dostlarımız da, insanlar da soracaktır. Yani binlerce, milyonlarca yıl önce burada yaşayan insanlar vardı. Evet. Ya ben de dedim ya abi, belki de cinler yaşıyordur, bilemezsin dedim. Kesinlikle. Şimdi, Ama insanların Kapadokya'da- kalıntıları var mı peki Bekir böyle? kardeşim şöyle söyleyeyim sana. Dünyada ley hatları dediğimiz bazı hatlar var. Enerji hatları diyoruz biz. İşte bu hatlardan bir kısmı da Kapadokya'dan geçiyor. O yüzden burasının havası, enerjisi, burasının aurası çok farklı. Evet. Bunu hissediyoruz. Dolayısıyla ne dedik az önce? Bakın dağların üstü düz olur dedik. Dağların üstü düz. Sanki böyle bir işlem görmüş gibi. Aynen, çünkü ne dedik? Bir dönem burası tamamen sular altında. Aa, O sular zamanla çekiliyor. Çekildikten sonra da erozyonlar başlıyor. erozyon başlıyor. Yani Kapadokya dünyadaki en özel bölgelerden. Mesela Bekir kardeşim bak ileride kavak ağaçları var. Kavak Evet. ağacının bölgemizde şöyle bir özelliği var. Ben sana anlatayım. Mesela bir çocuk bebek doğduğunda onun adına bir kavak ağacı dikilir. Evet. Kavak ağacıyla bebek beraber büyür. Bebek evlilik çağına geldiği zaman onun kavak ağacını keserler, kerestecilere satarlar ve onun parasıyla onun çeyizine katkıda bulunurlar. Ama şimdi kavak ağacı çok para etmiyor. Onun yerine yeni doğmuş çocuklara Bekir kardeşim banka hesabı açıyorlar. Güzel. Doğru söylüyor. Çeyrek alıyorlar, banka hesabı açıyorlar. Ne? Bekir kardeşim şu anda Avanos'tayız. Avanos'un eski adı Venesa. Venesa Roma döneminde bir akropol. Ne diyordu meşhur Develeli Aşık Seyrani burası hakkında? Kör de bilir Avanos'un yolunu,
testi kırığından, çanak kırığından belli olur. Eğer görmek istersen gerçek Ademoğlu'nu elindeki asadan belli olur der. Şimdi işte o çanak çömlek yapımını hep beraber gidip göreceğiz kardeşim. Teşekkürler, sağ olun. Burada Devam ediyoruz. Ben sizleri Dolunay kardeşimle Merhaba. Hoş geldiniz. Kendisi Hoş bulduk, merhaba. bizlere ailesinin bu işi yıllar boyu nasıl yaptığını anlatacak. Şimdi yeni rehberimiz Dolunay bize çanak çömlek, siz de deneyebilirsiniz. Hadi buyurun. Hadi. Bizi bıraktı gidiyor bak. Özay abi. Selamünaleyküm. Şöyle yakına doğru oturalım. Tamam. Sağ olun. Hadi bakalım. İçine baksana ya. Sanki şey yapay gibi ya. Sanki o yapmadı. Görmesem inanmam. İçindeki o şeffaflığa bakar mısın? Evet. Ben hiç el yapımı görmemiştim. Evet. Abi evlenemeyeceğim bak, haberin olsun. mi? Dur la ben videoya. Çökerse ne olur abi? Olmadı derler. Ya içine girecek mi? Biraz daha ekmek yemen gerekiyor. Öyle mi diyor? Geri gönderiliyor. Helal olsun. Renkleri hoşmuş gibi valla. Bravo. Tek seferde. Bu şey işte Eline sağlık hocam. Bravo hocam. Ustamız sınavı geçti. Her türlü Çünkü böylece satılıyor mu? Ben evde kalırdım, onu söyleyeyim size yani. Yapamam O zaman da. ilk önce sizi test edelim. Denemek. Vallahi yapayım mı? Dur abi. Tekrar ıslatın. Çünkü elinizi bol bol ıslatın ki çamur elinizden kaysın. Kaymazsa yapışır. Tamam. Herkes yiyebilir çamur. Bilmiyorum, hayatımda ilk defa dokundum. Tezgahı hızlandırın. Devam. Bekir'ini al. Bekir'ini al, hadi Bekir'ini al. Çamur merkezi. 70 bin takipçide mi şu an çamur? Çekin elinizi. YouTube'da bakabilirsiniz. Bekir'in Ellerinizi bırakın. Endonezya'da. Merkezde değil çamur. Memleket? Ben Memleket. Yozgat. Yozgat akrabayım. O da Yozgat. Bu İzmirli. Ha oldu. Bu biraz kibar bir adam. Bizim gibi kabul Abi ediyor. evde Dur torpil geç sen de ne abi? Çevir. Özay abi olsa. Şimdi siz bırak. Ayağınızı basın buraya. Elinizle bırakın. Bırakın elinizle. New Master. Abi biliyor. Bak nasıl hızlanıyor gör. Makine gibi. Onu sabitleyeceğim, ondan sonra dönüyor zaten. Ha şöyle tutmam lazım o zaman, buradan baskı yapacağım, doğru mu abi? Kapadokya milattan önce mi? Böyle. Peygamber Efendimiz Benim avucumun içi Ben mi? herhalde düzensiz dengesiz ondan mı acaba? Şeyden önce. Peygamber Efendimiz'den önce mi? Milattan önce. Yani Hazreti İsa'dan önce. İsa'dan önce buralar. Ha o zaman. Hani şey. Buralar Hristiyanlık yolu yerler. He, Tamam abi, bir daha yapacağım. anladım. Şu döndarım işi bayağı zor ya. Kayseri'den. Çivreden anlıyorsun. Siz neredesiniz? Burası. Ben de Kayseri'ye yakın. Ama sen ne oraya konuşma. Efendim? Ne oraya ne diyeyim konuşma sen. Ben konuşuyor. O turistik olmuş da ondan. Vallahi. Şaka. Baş parmaklarla bu elinizi yukarı Şöyle. Dibe doğru inmeniz gerekiyor. Diğer parmaklarınızı açabilirsiniz. Sadece baş parmaklar. Yapıyor. Zor abi ya. Evet, tamam. Tekrar satın elinizi. Allah hayatımda Tekrar satın Islatayım. elinizi. Şimdi ne yaptık? Kaldırdık. Aşağı metreye kadar indik. evet abi. Kestiğimizde bunun atak elektrik Yine elektrikli tezgahımızı şurada da görebilirsiniz. Diğeri demiştim. Evet. Bak bu çömleği demin yapmaya çalıştığımız ama benim yapmaya çalıştım ama yapamadım değil mi? Öğrencim. Ya maalesef. Şöyle evleniyorlar da şöyle. Arkadaş komedyen kendisi. Burada da seramin yapım aşamaları var. 5 bölümden oluşuyor. Bu ilk fırınlamadan sonraki kısım beyaz toprak için 2 defa fırınlama oluyor. Bisküvi diyoruz. Daha sonra üzerine ustalarımız tarafından çizim yapılıyor. Ardından boyama işlemi yapılıyor. Ürün boyandıktan sonra sırlanıyor. Sır dediğim cam tuzu ve sıvı karışımı. Ürünleri kaplıyoruz. O sırı emiyor. Daha sonra ikinci defa fırınlama yapıyoruz. İkinci fırında sır eriyor. Bu şekilde parlak bir görünüm alıyor. Kullanıma hazır hale geliyor. İnanılmaz meşakkatli ve zahmetli bir iş aslında. Görüntüsü güzel gözüküyor ama çok zor
yapılıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz peki? Ondan Siz mi yapıyorsunuz yoksa bunlar makine mi yapıyor? Sen de benim gibi hastasın ha. Evet, Allah yetişemedik. hastalanmışsın. Bu da Hititlere kullanmış olduğu bir şarap sırayesi. Hitit karafı, Hitit halkalısı olarak da biliniyor. 4 parçadan oluşuyor. Ağız kısmı, kulpu, gövde kısmı ve alt kısmı. Ustalarımız bunu ayrı parçalar halinde yapıyorlar. Daha sonra 1-2 gün kurumaya bırakıyorlar parçalarını. Daha sonra birleştirip özel fırınlarda pişirmeye bırakıyorlar. Yine beyaz toprak için bir defa demiştim. Pardon 2 defa. Kırmızı toprak için bir defa fırınlama yapıyoruz. Kırmızı toprakta 800-1000 derece arası özel fırınlarda. Beyaz toprakta da 1040 ve ikincisi de 1015 olmak Nasıl üzere 2 defa yapıyorlarmış? fırınlama yapılıyor. Yine bu halkanın da bir hikayesi var. Eski dönemde çok fazla tanrıya inanıyorlar. Hititler döneminde başladı demiştim. Ama güneş tanrısı onlar için daha ön planda. O yüzden bu daireyi güneş olarak düşünüyorlar. İçine o dönemki içeceklerini, şaraplarını koyup bir yükseğe koyarak sabaha kadar bekletiyorlar. İlk güneş ışığı dairenin içinden geçtiğinde Tanrı'nın onların şaraplarını kutsadığına inanıp bu şekilde tüketiyorlar. Yine 2 çeşit servis teknikleri var. Birincisi şu şekilde. Bu teknik daha çok aile arkadaş ortamında kullanılıyor ya da normal. Diğer tekniğimizde omuz tekniği dediğimiz saygı amacıyla göz teması kurmadan krallara veya tanrılara uygulanan bir teknik. Üstündeki desenleri nasıl yapıyorlar? Üstündeki desenleri de bu ustamızın bir koleksiyon ürünü. Şu an kendisi burada değil ama Hmm. özel bir kalemi var. Rapido, çok ince bir ucu var. Onunla tamamen serbest el tekniğiyle çizim Evet. yapıyor. Yine biz tabii ki ürünlerin replikalarını yapıyoruz ama buluntu ürünlerin orijinali Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Evet. Aynı zamanda bu renge benzer bir renk. O yüzden de orijinal renk olarak geçiyor bu renk. Ve bunun Teşekkürler. dışında sadece vernik var. İçi sırlı. Beyaz toprakta içi dışı ikisi de sırlı oluyor. Yine burada bazı özel aile desenlerimiz var. İpek desen. Demiştim bu sanat babadan oğula geçen bir gelenek diye. Burada da her bir daire her bir jenerasyonu gösteriyor. Küçük daireden başlıyor, gittikçe büyüyor. Dede, baba, oğul, torun şeklinde ilerliyor. İpek halıya benzediği için ipek desen olarak da geçiyor aynı zamanda. Yine diğer desenimiz hayat ağacı deseni. Çok güzelmiş ya. Burada ikili alev var. Anne ve babayı temsil ediyor. Diğerleri de çocukları. Eski dönemde bu bölgede yeni evli çiftlere evlilik hediyesi olarak verildiği de biliniyor. Büyük aile olmaları amacıyla. Teşekkürler. Tamam. Açın hazırladık. Karanlıkta bu ne ya? Karanlıkta parlayan fosforlu ürünlerimiz var. Sırların altında fosfor var. Işığı emiyorlar ya da güneş ışığıyla şarj oluyorlar. 2-3 dakika yeterli oluyor. Yarım saatten fazla sırın Şu an altlarında herhangi bir Parlamaya elektrik devam lamba vesaire yok. Hayır, bildiğimiz fosfor. Aynen. Harika. Gün ışığıyla ya da normal ışıkla bu şekilde yarım Wow. saatten fazla parlıyorlar. Yarım saatten fazla Yani parlıyor. gün ışığı daha iyi oluyor. O enerjiyi alabiliyor. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Bekir kardeşim, şu anda sizleri yerin altına götüreceğim. Yerin altı derken? Kapadokya'da sayılamayacak kadar yeraltı şehri vardır. İşte şimdi onlardan en kolay gezilenini beraber gezeceğiz ve oradaki ayrıntıları siz değerli misafirlerimize, Endonezya'dan gelen misafirlerimize anlatacağız ve onları da bekliyoruz. Bak kardeşim şu anda da jip safari turları. Onlardan bir tanesi Kapadokya'yı, saklı vadilerini jiple de gezebilirsiniz. Onu da yardımcı oluyor musun Bu görmüş peki? olduklarımız Hepsinde tabii. var. Tabii var. Onlara da yardımcı oluyoruz kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Peki yeraltı şehrinin var mı böyle bir de enteresan senin anlatımınla hikayesi? Şimdi yeraltı şehirleri ilk olarak milattan önce 600'lü yıllar arasında az önce de bahsettiğimiz gibi Pers akınlarına uğruyor. Şimdi eğer bir taraf güçlü ise saldırır. Diğer taraf daha güçsüzse savunur. İşte bu bir savunma mekanizması. Vay. Yeraltı şehirlerini yer altına kurulmuş kaleler olarak da anlayabiliriz. İnsanların yeraltı şehrinde yaşamasını gerektirecek 6 önemli unsur vardır. Bunlardan ilki nefes. Çünkü insan 3 dakika nefes alamazsa yaşayamaz. 3 Kapadokya'nın rakamıdır. Bak yüzüğümde de gördüğün gibi 3 tane vav var. Yani geçmiş, günümüz ve gelecek. 3 rakamı Kapadokya'nın en önemli rakamıdır. Ne dedik? Kapadokya yerin altına inersin, yüzeyini gezersin, bir de gökyüzüne balonla çıkarsın.
İşte önce yerin altında nefes almamız gerekir. O yüzden ilk olarak havalandırma bacalarını yapmışlar. Sonra su kuyusu, suyu bulmuşlar. Daha sonra uyumaları gerekir. Ve insan 3 hafta ne olmazsa yaşayamaz, yemek olmazsa yaşayamaz. Dolayısıyla erzak depolarını kurmuşlar. Orada yemeklerini pişirmişler. Daha sonrasında tabii tuvalet ihtiyacı, eskiden kül kullanmışlar kardeşim. Kül çünkü yanmış olduğu için içerisinde mikroorganizma bulundurmaz. Dolayısıyla külü hem temizlikte hem de tuvaletlerini kapatmakta kullanmışlar. Çok önemli. Bir de çocukların bebek bezi Eskiden olarak kül da kullanılır, tabii ki değil mi abi? onu da yaparlardı. Çünkü külde mikroorganizma olmaz. Yani mikrop olmaz. Temizdir, sterildir. Dolayısıyla tuvalet ihtiyacı ve son olarak da tabii ki birisi öldüğü zaman mezarlıklarını da yine yerin altına kapatmaları gerekir. Ve tabii amacımız neydi yerin altında? Tamamen saklanmak olduğu için giriş çıkışlarını sürgü kapı dediğimiz büyük kapılarla kapatmışlar. Sadece içeriden kendilerinin açabileceği şekilde. Dışarıdan açma şansı kesinlikle yok. İşte bunların detaylarını hep beraber göreceğiz kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Evet, Bekir kardeşim, şu an bahsettiğim Kızılırmak'tan geçiyoruz. Kızılırmak Türkiye'de ters akan nadir ırmaklardan, Avanos'un da içerisinden geçer. Az önce çanak çömlek yapımını gördük. Sivas Kızıldağ'da doğduğu için kırmızı çamuru buralara kadar getirmiş ve Kızılırmak'ın yataklarından bak tuğla fabrikaları, çanak çömlekçilik burada çok gelişmiştir. Şu an Kızılırmak'ın üzerinden geçiyoruz kardeşim. Burası Kızılırmak ha? Evet. Özkonak yeraltı şehrindeyiz. Tabii her şehrimizin kendine ait farklı bir hikayesi var. Ama burada da Latif amcanın hikayesi çok ilginç. Latif amca bu köyün imamıydı. Burada insanları yıllarca dine çağırdı. Onlara ezan okudu, namaz kıldırdı. Burada bir elma bahçesi var idi. Elma bahçesini bir gün sularken suların yok olduğunun farkına vardı. Dedi ki bu sular acaba nereye gidiyor? Oradaki kazı çalışmalarını başlatırken yeraltı şehrindeki ilk 1972 yılında ilk olarak kendisi o bölgede yeraltı şehrin ilk katını buldu. Sonrasında devletimizin iskan politikalarıyla beraber şu an Özkonak yeraltı şehri yıllarca, aylarca ziyaretçi alıyor. Biraz sonra Latif amcanın bulduğu o güzel yeraltı şehrini gezeceğiz ve kendisinin ismi kitaplardadır. Şöyle baktığımız zaman burayı bulan Latif amcanın 72 yılında kendisinin ismi kitaplardadır. Şimdi sözü Latif amcaya bırakıyorum. Sohbeti de devam edin. Buyurun. Latif amca nasılsın öncelikle? Sağ ol, Allah razı olsun. Ben iyiyim. Siz de iyisiniz. Seninle tanışmak şeref verdi bize. Tabii, sağ olun. Öncelikle bu kazı çalışmalarından kaynaklı mı kolunu kaybettin? Yok. Ben çocukluğumda 12 yaşında bir yanlış tedavi olayından. Hı. Peki o kazıyı yaptıktan sonra, orayı bulduktan sonra bir heyecan oldu mu sende? Ben heyecan olmadı. Şimdi şöyle biliyordum böyle bir şeyler olacağını. Köyün altı hep böyle. Bak karşıda resim var, minare altı oyulmuş ya. Evet. Hatta şuradan kapıdan eğilirse o minareyi görürsünüz. Evet. Bak şuradan eğil. Şu minare karşıda görüyorsunuz. Evet, oradaki cami. Köyün altı hep böyle tamamen yeraltı şehri. Hala ev sahipleri kullanıyor. Hatta siz herhalde çekim yaparsanız ondan sonra sizi arkadaşlar buraya da götürsünler. Bak şimdi buraları burada göreceksiniz. Evet, Köyün şimdi altı gideceğiz hep oraya. böyle olduğu için burada bir bölüm göreceksiniz. Wow. Görüyor musunuz? Allah Allah. Ben yadırgısımadım. İşte buradan açığa çıkarttım. Bu bölümdü benim bahçede çıkan. Ben şöyle sevindim. Soğuk deposu olarak. Çünkü burada şu ev sahipleri hala buraları kullanıyor. Kışları elma, patates koyuyorlar. Soğuk deposu kullanıyorlar. Hala kullanıyorlar mı? Hala kullanıyorlar. Allah Allah. Limon balları falan da var ya. Aynı onun gibi. Orada ısı derece yaz kış aynı duruyor. Temmuz Ağustos'ta 35-40 derece olur. Yine 12 derece şimdi giriyorsunuz. Kışın sıfırın altında 25 derece olur. Yine 12 derece. Bura çok mu büyük? Bura normalde çok büyük. Bak oralara doğru gidiyor. Ama sizin gezeceğiniz şurada bir bölüm 15-20 oda. 2 kat 3 kat ineceksin. Bu bölüm görür. Buraları da devlet almaya, burada yine benim resmim var. Şu kapılarını göreceksiniz. Rehber arkadaşı anlatacak özellikle, benim anlatmam gerek yok.
O bölümlerde geçit yok. Benim bahçemi kamulaştırdı. Devlet o kısmı turizme açtı. Öbür tarafını açmaya kalksa işte gösterdiğim gibi işte en az 20-30 haneyi kamulaştırması lazım ki istimlak etmeden oralara da geçsin. O bakımdan oralar şu anda kapalı olarak duruyor. Belki ilerleyen yıllarda olabilir. Yıl açabilir. İnşallah Bir hayırlısı. de şöyle Göre'de duymuşsunuz. Derinkuyu'da Kaymak'ta şurada burada birkaç tane daha olduğu için oralarda hep olduğu için devlet buraların tamamını açmaya da gerek duymuyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir şey değil. Onu da 72. sayfayı açın. Onda benim yine Latmacar İmam diye yazıyor. 72. sayfa. 72 abi. 72. Aa burada. Tamam. Orada Latmacar İmam diye orada yazıyor. Evet. Bu da İspanyolcası. Hı. Tarihe geçtin yani he, Latif amca. Sağ ol Allah. Almanca var Şurada mı? Türkçesi. Almanca var mı? Almanca var. Şurada aynı kanın Almancası. Vay be. Tüm kabalıkları bakayım Almancasına. göstereceğim. Ha? Yine burada Latmacar müezzin diye yazıyor. Her acar diye yazıyor. Böyle eski Yunanca yazılmış bir mermer taş çıktı. Ben onu Nevşehir Müzesi'ne kaldırdım. Şu anda Nevşehir Müzesi'nde o taşta. Böyle küçük büyük bayağı çok şeyler çıkıyor. Hepsi bunlar müzelerde. Evet. Teşekkür ederim. Evet sevgili kardeşim Bekir. Latif amcayla tanıştık. Şu an Özkonak yerel şehrindeyiz. Sizlere Türkiye'de elma çayı nasıl içilir onu göstereceğim. Hazır mısınız? Evet Bekir kardeşim. Bu şovu izleyen herkesi, Endonezya'daki herkesi Kapadokya'ya bekliyorum. Gelsinler, bu güzel elma çayımızdan içsinler. Türkiye'dekileri de beklemiyorsun abi. Evet, Latif amcamız Avrupa'daki bir elma dostlarımız. bahçesinin altında bulmuştu yeraltı şehrini. Biz de o elma çayını burada sizlere ikram ediyoruz. Eyvallah abi sağ olasın. Kapadokya dendiği zaman akıllara balonlar da geliyor. Tabii biz balona binemedim. Ben çünkü korkuyorum dedim abime, Özay abime. Evet. İstemiyorum abi özellikle dedim. Çünkü ben travma yaşadım açık konuşmak gerekirse. Ama sağ olsun davet etti, teklif etti. İstemedim. Balonu böyle gösterdi. Evet. Tabii bu balonun maketi bundan Evet. daha büyük ama misal dedik ya her zaman dediğimiz gibi Kapadokya'yı 3 şekilde geziyoruz. Yerin altı, yüzeyi ve balonla gökyüzüne siz Endonezya'dan gelecek değerli misafirlerimize bunların hepsini yaşatacağız. İnşallah Sizi abi. farklı bir dünyaya bekliyoruz. Devam. Adamın anlatış tarzını görüyorsunuz değil mi? Sanki yaşıyor. Kaç yıldır bu işin içindesin abi? 20 yıldır kardeşim. 20 Yaklaşık yıldır. 20 yıldır Kapadokya'nın tanıtımına kendimizi adadık. Kapadokya'nın ruhuyla da kendi ruhumuzu birleştirdik. Gelen misafirlerimize de bu ruhtan bir parça vereceğiz. Hem Türkiye Rehberler Başkan Yardımcısıyım hem de Nevşehir Rehber Odası Başkanlığını yürütüyorum. kolay kolay gelmemişsin buralara demek ki. Devam ediyoruz. Tabii. Bu şekilde. Şu şeyden bir yakın çekim. İşte şu gördüğümüz yer bu bölgedeki yani Özkonak yeraltı şehrinin bir planı. Az önce ne anlatmıştık? İnsanlar hayatlarını sürdürebilmesi için ana etkenlere sahip olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi neydi? Nefes alma. Dolayısıyla bak havalandırma bacalarını görüyoruz. Daha sonra su. Yiyecek, içecek ihtiyacını karşılayacak, uyuyacak ve güvenliğini karşılayacak. Üst tarafta normalde evler var. Düşman geldiği zaman bak buradan sürgü kapıyı da kapatılıyor ve düşman gidene kadar burada kendilerini saklamışlar. Şimdi hadi hep beraber görelim. Gidelim abi. Yüksek tansiyon ve astım hastaları için riskli bir bölge. Bunu evet. Bekir kardeşim bak burası bir tünel. Ne tüneli? Gördüğümüz gibi şu an biz yeraltı şehrinin %5'lik kısmını beraber gezeceğiz. Ama eski çağlarda düşmanın hareket kabiliyetini kısıtlamak için burada dar tüneller yapmışlar. Düşman geldiğinde tek tek öldürmek amaçlı. Şu an ilk geldiğimiz alan böyle geliyor kardeşler. Şu an gördüğümüz alan tamamen bir ahır bölümü. He? Ahır bölümü. Bura ahır. Büyük baş hayvanlarını getirmişler. İnek, at, merkep. Bu bölgede bak şu görmüş olduğum boyutlara bağlamışlar. Burada yemlerini vermişler kardeşim.
Şuraya baktığımız zaman ise burada daha küçükbaş hayvanlar, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanları burada saklamışlar. Burada peki hangi alet edevatlar kullanılmış? Kazma, çekiç, kürek ve bu izlere baktığımız zaman bu kayanın bir özelliği var Bekir kardeşim. İlk oyulmaya başlandığı zaman kolay oyuluyor. Ama bir oksijen geldiği zaman sertleşiyor. İşte bu mükemmel bize bir yapı malzemesi sunuyor. Hadi devam edelim. Tamam. Buralar ne böyle? Evet, dikkat edelim Bekir kardeşim. İki şeye dikkat edeceğiz yeraltı şeklinde. Bir kafaya, bir de yürüdüğümüz zaman Onu ayaklarına uyaralım dikkat abi. edeceğiz. Bak burası bir tandır bölümü. Burada ateş yakmışlar kardeşim. Ateş bildiğin üzere karbon monoksit yani duman, zehirlenebilirsiniz. O yüzden havalandırma bacaları bu şekilde kullanılmış ve yukarıya dumanların buradan çıktığını görüyoruz değerli kardeşim. Hadi yavaş yavaş devam edelim. Şu kayanın üzerine baktığımız zaman hangi alet edevatları kullandığımızı rahatlıkla anlayabiliriz. Çift ucu sivri kazmalarla burada eşmişler. Tamamen el gücüyle bir insan bir günde yaklaşık 1,5 metreküplük bir alanı aşabilir. Bu yeraltı şehrinin yaklaşık 2000 metreküplük bir alandan oluştuğunu düşünürsek buranın yapılması yıllarca sürmüş kardeşim. Evet. Şimdi bu dar tünelden geçerken değerli kardeşim şu soru aklımıza gelebilir. Acaba o insanlar daha küçük boylu muydu? Düşünebiliriz. Ama bunun tek bir amacı var. Düşmanın hareket kabiliyetini kısıtlamak. Kısıtladığımız zaman da düşmanı mızraklarla, çeşitli silahlarla öldürüyoruz kardeşim. Hadi neye dikkat ediyorduk? Kafaya ve yere. Kafaya ver. Hadi devam edelim. Hocam sen bizi geçin. Ben geçeyim. O dayı bulduğunda burayı hep böyle boş muymuş buralar? Hazırmış ha. Vay be. Buralar hep kapanmış yani. Evet Bekir kardeşim. Şu anda bak bir 800 yıllık bir küpün, büyük bir küpün yani çanağın önünde duruyoruz. Az önce sizler zaten Evet, bunun nasıl nasıl yapıldığını yapıldığını görmüştünüz. Bunlar genellikle sıvıları saklamada kullanmışlar. Yağ kullanıyorlar Bekir kardeşim. Hangi yağlar bunlar? Keten tohumunun yağı aydınlatmada, zeytinyağı yemeklik, sirke, şarap o dönemde ve su buralara saklamışlar. Evet Bekir kardeşim böyle gelin. Wow. Bak değerli Bura kardeşim. ne? Şaraphane. burada bir baktığımız zaman şaraphane görüyoruz. Bizim dilimizde bu şırahanedir. Yani üzümler buraya koyulur, ezilir. Üzüm suları bak kardeşim şuraya getir. Buradan akar. Aşağıda üzüm sularını alırız ve o küplerin içerisine koyduğumuz zaman şarap olur. Yani buranın sıcaklığı buna elverişlidir. 16-18 santigrat derecede sabit kalır kardeşim. Benim gibi adamlar buraya sığmaz. Şimdi Bekir'im burada bu kardeşimizi, küçük kardeşimizi bu tünelden vereceğiz. Aşağıdan biz karşılayacağız. O yüzden bunu böyle çekelim. Ona söyle ki abisi onu oradan sarsın, girer. Sarsın, biz onu oradan alalım. Hadi şimdi onun çekimini yapalım beraber. Tamam. Ali abi sen ırcayı buradan salacaksın. Biz aşağıdan alacağız. Alacağız. Tamam. Burada bekleyin. Tamam. Dönüşümüz şuradan sol taraftan. Evet ve çekelim önce. Evet Tamam. Bekir kardeşim. Irca kamu dizine bırakan sayı bir kamu ya. Burada Sefer dur şimdi değil. Şimdi evet burada değerli Bekir kardeşim Endonezya'ya selam olsun. Bu küçük kardeşimizi buradan vereceğiz. Bu bir güvenlik tamamen. Eski çağlarda düşmanın Çocukları aklını böyle karıştırmak adına buradan salacağız, aşağı alacağız. Nereden alacağımıza hadi bakalım. Gelin buraya. Ali abi sen buradan çocuğu ver dedim mi ver. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Çıkışım var orada. Anam ölüyor.
Utku bir saniye kardeşim. Yok kaç kişi yok? 3 4 fazla yok. Nasılsın Utku? Asker Utku. Evet Bekir kardeşim şu çok önemli. Bak burası bir bubi tuzağı kardeşim. Düşman bu kilit kapıyı açmak isterse yukarıdan mızrakla düşman öldürüyoruz veya üzerine kızgın yağ döküyoruz. Çok önemli kardeşim. Gel böyle. Anam ölüyorum. Bölgedeki en iyi rehber olmuşsunuz. He? Bölgedeki en iyi rehber olmuşsunuz. Adamsın. Gel Bekir kardeşim bak buradan çek onu. Oradan geliyor. Çek onu. Irca Hop. Irca geldi. Bak, geldi. Biz böyle ben sana ne demiştim? Bir insanın hayatta kalabilmesi için ilk önemli şey neydi? Nefes alıp vermek. İşte havalandırma bacasının tam önündeyiz. Şöyle. Heh. Nefesi buradan alıyoruz işte. Aynen. Evet Bekir kardeşim, Arşimet ne diyordu? Bana bir kaldıraç verin, dünyayı kaldırayım. Bakın şu anda 2 ton ağırlığında bir sürgü kapıdan bahsediyoruz. Bunu yerinden oynatmak normal insan gücüyle imkansız. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte burada bir kaldıraç yardımıyla bunu itiyoruz. Düşman dışarıdan geldiği zaman bunu açma şansı yok. Diyelim ki kırmak istedi. Elimizde mızraklarla düşman geçişini engelliyoruz. Az önce gösterdim. Buradan gelenleri de öldürüyorsun. Aynen öyle. Aynen. Hadi çıkalım kardeşim. Çıkalım abi. Dar tünellere girelim mi? Gerek Bak yok. burada da var bak bir delik. Çok büyük abi. Hadi. Ya ben şey değilim yani hani ne derler abi arkeolog mu neyse. Onlardan değilim ama kendimce böyle düşünüyorum bilmiyorum. Bunlar insanların yaptığını düşünmüyorum yani. Ya cinler yaptı Ya da uzaylılar. ya da uzaylılar. Ama abi insanoğlu bazen zora gelince her şeyi yapıyor abi ya. Çünkü canı tehlikeli. Aynen evlatları, sevdikleri özellikle eski zamanlarda öyle durumlara düşmüşler. Çok enteresan yapıtlardan. Daha derinlere gidecektik. Açık konuşmak gerekirse hem zamanımız yoktu. Hem de daraldım ben iyi değilim hastayım zaten. Bir de çoluk çocuk kalabalık içerisi. Peri bacaları. Yaşıyorlar mı abi? Orada evler var mı? Şu an butik oteller var onların işlerinde. He, kiralıyorlar otel. Aynen. Butik otel. İşte Endonezya'dan gelen misafirlerimizi Oralarda buradaki peri ziyaret. bacaların içerisinde konaklatacağız inşallah. Hadi bakalım inşallah. Peri bacaları. Çok ciddiyim. Buralar insanın yaşayacağı yerlerde cinler, periler bir şeyler var burada ya. He? Sen ne diyorsun kardeşim? Var. Çok. Olabilir değil mi? Ya ben de olabilir diyorum. Yapıtlar çok enteresan ya. Şuraya bakar mısın ya? Kapıya koyuyorlar. %10 açtığı zaman herhalde. Teşekkürler. Rica ederim. Yerinizin adı neydi? Yiğit Kafe Restoran. Yiğit Kafe Restoran. Adres neresi? Ortahisar, Çarşı. Teşekkürler. Var mı başka isteğiniz? Sağ olun. Değerli Bekir kardeşimin takipçileri, bu asla bir işbirliği değil. Bekir benim kardeşim. Dolayısıyla bugün burada bir nebze de olsa sizlere Kapadokya'yı tanıtmaya çalıştık. Eğer bizimle iletişime geçmek isterseniz WhatsApp numaran. WhatsApp numaram +90 Türkiye 535 811 49 47. Mail adresin. Mail adresim onur@hotmail.com. oonur@hotmail.com. Instagram, Facebook. Instagram Ozay Onur, Facebook yine Özay Onur olmak üzere bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Acentanın adı neydi abi? www.lastworldtravel.com. Burada bizim internet adresimize de ulaşabilirsiniz. Yine Instagram adresimiz olan Last World Travel adresinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı. Bizi çok güzel karşıladın. Güzel misafirperverliğin, arkadaşlığın, samimi dostluğun için ben teşekkür ederim. Biliyorum ki değerli izleyicilerimiz de anlatımlarıyla, profesyonel yaklaşımınla ve bizi yönlendirdiğin kişilerle ve gördüğümüz, izlediğimiz şeylerle etkilenecektir. Efendim öncelikle
sadece dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın değil, Türkiye'de yaşayanların, vatandaşlarımızın da buraya gelmesi lazım. Görmesi lazım. Tabii işbirliği yapmak isteyen olursa da abimle iletişime geçsinler. Kesinlikle. VIP hizmet veriyorsun abi. Biz grup turu yapmıyoruz. Aile turu yapıyoruz. Güvenli tur yapıyoruz. Rahat etmek istiyorlar. Özel tur yapıyoruz. Evet. Otellerimizin hepsi butik otel. Türkiye çapında ünlü oteller. Mesela Dolayısıyla Amerika'dan, Avustralya'dan gelecek, İstanbul Havalimanı'ndan alacaksın. karşılayacağız. Getirirsin, Ve hizmetini verirsin. İstanbul Havalimanı'na tekrar bırakacağız. Domestic flight yani Uçaklar. yurt dışı uçuşlar bunların hepsini tarafımızdan Fiyat karşılıyoruz. listesini de WhatsApp'tan seninle iletişime geçerekten. Geçerlerse Evet. yardımcı oluruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Hakkını helal et. Sağ ol Sarıl kardeşim. abi. İyi ki varsın Bekir. Oğlum bahtın açık olsun. İyi ki tanımışım seni. Yıllardır inşallah işin gücün. Ama bu Rast daha bize. başlangıç. Tabii. Nasıl Devamında olursa. da güzel şeyler yapacağız. Amacımız daha iyi şekilde hizmet vermek. Ne diyorduk hani hep Endonezyalılara elimizden geldiği kadar destek oluyoruz ya hani yetimine, fakirine, fukarasına. Şimdi de Endonezyalılara buradan sesleniyorum. Altyazı koyacağım. Ne diyoruz? Sizin zenginleriniz gitmek istiyorlar Kapadokya'ya ama korkuyorlar. Ben birkaç kişiden de duydum bunları. Korkmayın, korkacak bir şey yok. Gelin, Türkiye'miz size kucak açıyor. Özellikle Kapadokya'ya gezmek isteyen olursa da iletişim adresini zaten abim verdi. Rahat bir şekilde gelebilir, gezebilir, güvenli bir şekilde çoluğunuzla, çocuğunuzla eğlenebilir, yiyebilir, içebilirsiniz. Burası Türkiye, burası kalp olaraktan sevilen, Endonezya'yı kucaklayan bir ülke. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Özay abiye tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sampai jumpa. Sampai jumpa.